Zamanın karanlık dehlizlerinden gelen bir ses var. Kim olduğu asıllarca tartışılıyor. Bir kral mıydı? Bir peygamber mi? Yoksa Allah'ın adaletle görevlendirdiği bir yolcu mu? Güneşin battığı yere gitti, doğduğu yere ulaştı. Ve sonunda insanlığı fitneden korumak için iki dağın arasına bir mühür vurdu. İşte bu Hazreti Zülkarneyn hikayesidir. Ve bu sadece geçmişin değil, geleceğinin de öyküsüdür. Hazırsanız başlayalım. Gecenin karanlığı sonsuz bir çölü örtüyordu. Rüzgar eski zamanlarda kalan fısıltıları taşıyor, kumlar yüzyıllardır unutulmuş bir sırrı saklar gibiydi. Ufuk çizgisine yakın bir yerde ay ışığının gölgesinde ağır ağır ilerleyen bir kervan görünüyordu. Kervanın başında iki boynuzlu miğferiyle heybetli bir adam vardı. Zaman onun adını farklı şekillerde yazmıştı. Kimisi Büyük Kral, kimisi İskender, kimisi de Kirus dedi. Ama o yalnızca kendisini şöyle tanıtırdı. Ben Zülkarneyn. Adaletin kılıcını taşıyan, doğuyla batı arasında hükmeden bir yolcuydu o. Ne taht hırsı vardı, ne de servet tutkusu. O, gücü Allah'tan bilirdi ve gücünü mazlumu korumak, zalimi durdurmak için kullanırdı. Bir gece yıldızların altında tek başına çadırın önünde otururken, kumların içinde gelen yaşlı bilge ona yaklaşmıştı. Ey Zülkarneyn, yolun nereye dedi. Hazreti Zülkarneyn, güneşin battığı yere, sonra doğduğu yere dedi. Peki orada ne arıyorsun? Ey Zülkarneyn dedi. Hazreti Zülkarneyn başını kaldırdı ve uzaklara baktı. Adaletli. Ve böylece başladı o uzun yolculuk. Yolları düşmanla, dostla, harabelerle, göklerin sırlarıyla kesişti. Her şehir ona yeni bir imtihan sundu. Her kavim bir hakikatin aynası oldu. Ama en büyüğü dağların ardındaki kavimle karşılaştığında yaşanacaktı. Orada zincirlerini kırmaya çalışan bir fitne büyüyordu. Yecüc ve Mecüc. Ve o zaman Hazreti Zülkarneyn çağların ötesine uzanacak bir duvar ördü. Demir ve tunçla, inanç ve iradeyle. Bir koruyucu değil, bir mühür gibiydi bu duvar. Ama bu hikaye burada bitmeyecekti. Çünkü zamanı gelen her şey yeniden açılacaktı. Ve Hazreti Zülkarneyn'in sırrı sadece geçmişi değil, geleceği de sarsacaktı. Uçsuz bucaksız ovaları aşarken atların nalları toprağa yazı yazıyor gibiydi. Her adımda tarihi yeniden inşa ediliyordu. Hazreti Zülkarneyn ordusu sessizdi. Ne bağıran vardı ne de şarkı söyleyen. Çünkü bu bir fethi değil, bu bir arayıştı. Günler günleri, yollar yolları kovaladı. En sonunda ufukta güneşin battığı o yere ulaştılar. Güneş adeta simsiyah bir suya batıyor gibiydi. Karanlık, fokurdayan bir denizin üzerine çöküyordu. Sular kurşun gibi yoğundu. Havada garip bir metal kokusu vardı. Orada karanlığın kıyısında yaşayan bir kavimle karşılaştılar. İnsanlar zayıf, yüzleri güneşle kavrulmuştu. İçlerinden biri korkarak yaklaştı. "Sen kimsin ey yabancı?" diye sordu. Hazreti Zülkarneyn gözlerini güneşe dikerek konuştu. "Ben Zülkarneyn'im. Rabbimin bana verdiği güç ile buraya geldim." Kavim endişeliydi. Çünkü içlerinde fitne vardı. Birbirine zulmeden, zayıfı ezenler sessizlik içinde Zülkarneyn'e baktılar. Cezalandıracak mıydı yoksa affedecek miydi? Hazreti Zülkarneyn cevapladı. "Kim zulmederse biz onu cezalandırırız, sonra da Rabbine döndürülür, o da ona azap eder. Ama kim iman edip salih amel işlerse onun için en güzel mükafat vardır." Halk donup kaldı. İlk kez güç
bu kadar adil bir dilden dökülüyordu. İlk kez biri merhametle adaleti aynı terazide tutuyordu. Ve o gece güneş karanlık sulara gömülürken Hz. Zülkarneyn karargahına yalnızca dua sesleri yükseldi. Rabbim, bana verdiğin kuvvetle hakkı gözetmeyi nasip et. Bu yolculuk sadece coğrafyaları değil, kalpleri de fethediyordu. Günler geçti, mevsimler değişti, topraklar kuruldu, nehirler taştı. Ama Hz. Zülkarneyn yolculuğu hiç durmadı. Bu kez doğuya doğru ilerliyorlardı. Her adım karanlıktan aydınlığa, bilinmezden hakikate doğruydu. Gittikçe çoraklaşan topraklar sanki dünyadaki son sınırları işaret ediyordu. Ne ağaç vardı ne gölge, sadece yeryüzü ve gökyüzü, çıplak ve çıldırıcı bir boşluk içinde. Sonunda güneşin neredeyse yeryüzünden doğduğunu sandıkları bir yere ulaştılar. Göz kamaştırıcıydı. Güneş adeta gökten değil, yerin ta kendisinden fışkırıyordu. Bu diyarda insanlar yaşıyordu ama diğerlerinden çok farklıydılar. Hiçbir örtüleri yoktu. Ne giysi, ne ev, ne korunak. Sanki doğa onları olduğu gibi kabullenmiş, hiçbir şeyle örtmemişti. Hz. Zülkarneyn halkla karşılaştığında işlerinden yaşlı bir bilge yaklaştı. Gözleri şaşkın, sesi titrekti. Ey yabancı, sen de kim oluyorsun? Bu çıplak dünyada bizden ne istersin? Hz. Zülkarneyn yüzünde merhametle eğildi. Ben hükmetmeye gelmedim. Sadece anlamaya ve size zulmetmeyeceğim, dedi. Bu söz halkı sarstı. Çünkü buraya daha önce kimse gelmemişti. Ve gelen herkes aldıkça almıştı. Ama bu adam sanki hükmetmek için değil, şehit olmak için gelmişti. Kur'an bu sahneyi şöyle anlatıyordu. Güneşin doğduğu yere ulaştı. Onları güneşe karşı kendilerine bir örtü yapmamış bir kavim olarak buldu. İşte böyle biz onunla ilgili her şeyi ilmen kuşatmıştık. Hz. Zülkarneyn o halka karışmadı. Onları zorlamadı. Yalnızca gözlemledi. Çünkü her kavmin bir kaderi vardı. Ve onun görevi sadece zulmü engellemekti. Yaşam tarzını değil. Bir gece doğu ufkunda ilk yıldız belirdiğinde Hz. Zülkarneyn ellerini semaya kaldırdı. Rabbim, her kavme kendi lisanıyla seslenmeyi öğret bana. Ve sabah olduğunda ordu yeniden yola koyuldu. Ama bu defa bir başka görev için. Çünkü yol artık sadece toprak değil, kaderin tam ortasına doğru gidiyordu. Günler geçtikçe yeryüzü sertleşti, toprak kas katı, dağlar ise diken gibi yükseliyordu. Hz. Zülkarneyn ordusu büyük dağların arasına sıkışmış dar bir vadiye ulaştı. Rüzgar burada uğuldamıyor, adeta çığlık atıyordu. Vadide bir halk vardı. Korkmuş, yıpranmış, elleriyle kulaklarını kapatan insanlar. Gözleri sürekli dağların ötesine bakıyordu. Sanki orada insan olmayan ama insanın kabusu olan bir şey vardı. Hz. Zülkarneyn yaklaştığını gören halk korkuyla yere kapandı. İşlerinden biri zorla konuştu. Ey büyük kral, yardım et bize. Neden korkuyorsunuz diye sordu Hz. Zülkarneyn. Yecüc ve Mecüc. Onlar kim dedi. Yaşlı bir adam ileri çıktı. Gözlerinde yılların yorgunluğu, kalbinde hala bir umut. Onlar dağların ardında yaşayan, zincir tanımayan bir topluluktur. Bizim ekinlerimizi yakar, evlerimizi basar, çocuklarımızı kaçırırlar. Biz ne savaşabiliriz, ne de kaçabiliriz. Bize yardım et. Hz. Zülkarneyn bir süre sessiz kaldı. Sonra yere çöktü,
ve parmağıyla toprağa bir şeyler çizmeye başladı. Bir set dağdan dağa, tıpkı bir mühür gibi başını kaldırdı. Ben sizin için Rabbimin bana verdiği güçle bir set inşa edeceğim. Ama siz de yardım edeceksiniz. Taş toplayacaksınız, demir getireceksiniz, birlikte yapacağız, dedi Hazreti Zülkarneyn. Halk sevinçle haykırdı. Günlerce demir taşındı, gecelerce tunç eritildi, dağların arasında dev bir set örüldü. Demir levhalar üst üste kondu. Sonra Hazreti Zülkarneyn ateşin yakılmasını emretti. Alevler göğe yükseldi, dağlar bile buharla titredi. En sonunda erimiş bakır getirildi. Demirlerin üzerine döküldü, katılaştı. Artık ne geçilebilecek ne de delinebilecek bir duvar olmuştu. Yecüc ve Mecüc'ün öfkesi çığlık gibi dağlara çarptı ama sesleri seti aşamadı. Hazreti Zülkarneyn ellerini göğe kaldırdı. Bu Rabbimin rahmetidir. Ama Rabbimin vaadi geldiğinde o bunu yerle bir eder. Bir anda herkes sustu. Çünkü bu söz geleceğe açılan bir uyarıydı. Bu ses sonsuza kadar kalmayacaktı. Bir gün bir çağ yeniden açılacaktı. Ve Yecüc ile Mecüc tekrar salınacaktı. İşte o zaman insanlık yine bir imtihanla yüzleşecekti. Hazreti Zülkarneyn gitti ama bıraktığı miras hala ayakta. Güç geçti ama adalet iz bıraktı. Bu belgesel Derin Belgesel kanalında hazırlandı. Eğer bu yolculuk seni etkilediyse abone ol. Çünkü bu sadece bir son değil. Yeni hikayelerin başlangıcı.